Hem uygun fiyatlı hem de uzun ömürlü bir telefon istiyorsanız doğru videoya geldiniz. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Yaklaşık bir aydır kullandığım Galaxy A25'in deneyimi ve tüm artı ve eksilerinden bahsedeceğim. Bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak fiyatlarla başlayalım. Doların artmasına rağmen çıktığı günden bu yana fiyatı bayağı geriledi diyebilirim. 6 GB RAM, 128 GB depolamayla A25 şu anda 10.300 bandında. Avrupa'da da 230 euroya alabiliyoruz. Genel olarak bu fiyat bandı aslında tam bir orta segment değil. Yine de A25 pek çok noktada orta segmente çok yakın. Kutu içeriğiyle başlarsak A25'ten yalnızca telefonumuzun kendisi ve Type-C şarj kablosu çıkıyor. Burada bir adaptör veya kılıfı göremiyoruz. Tasarım olarak dışarıdan baktığımızda gerçekten sade ve şık bir telefonla beraberiz. Özellikle bu sarı rengiyle ben buradayım diyor. Köşeli hatları ve genel tasarım itibariyle de S serisinde andırıyor. Alıştığımız Samsung tasarımıyla karşılaşıyoruz. Arka kapaktaki mozaik detaylar ışık altında da daha farklı bir hissiyat uyandırıyor. Arka kapakta çerçevelerde plastik. Telefonu elinize aldığınızda arka kapağın plastik olduğunu net şekilde hissediyorsunuz. Çerçevelerdeki plastik malzeme daha dayanıklı diyebilirim. Fakat çerçeveler daha mat bir yapıyla geliyor. Bu sayede elden kaymıyor. 8.3 mm kalınlık ve 197 gramlık ağırlığıyla tek elle kullanırken özellikle 15-20 dakika aralıksız şekilde kullandığımda elimi ağrıtıyor. Genel olarak kalın bir telefon değil ama kesinlikle ağır bir cihaz. Ekran kısmında da 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz'lik bir tazeleme bu ekranda kullanılmış. HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler bu ekranda yok ama Samsung gerçekten kaliteli bir panel kullanmış. Ekran oldukça canlı ve renk başarımı da oldukça iyi bir ekran. Ekrana sağdan da soldan da nereden bakarsak bakalım görüş açısında bir kayıp yaşamıyoruz. Parlaklık kısmında da 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Şu anda bu kadar ışığın altında da ekranı görmekte hiçbir problem yaşatmıyor. Akıcılık ve tepkisellik yönünde de hassasiyet olarak da üst seviye bir ekran. Fakat damla çentik ve çene kısmındaki boşluk özellikle telefonda bir şeyler izlerken veya oyun oynarken kullanım deneyimini bir kademe aşağı çekiyor. Fiyatına oranla büyük bir eksi değil ama ben yine de delik çentik ve daha iyi bir ekran kasa oranı beklerdim. Genel olarak tasarımı dışında ekrandan ben gayet memnun kaldım. Donanım kısmında A25'te bir soru işareti var gibi gözükebilir. Çünkü burada Galaxy M34 veya A33'teki Exynos 1280 yok. A25'te Exynos 1280'in güncellenmiş bir haliyle karşılaşıyoruz. Tamam, güncellenmiş de bu bizim ne işimize yarayacak derseniz A25'te ısınma sorunu ciddi anlamda çözülmüş durumda. 6 GB RAM, 128 GB depolama ile gelirken burada hafıza kartı desteğiyle 1 TB'a kadar depolamayı arttırabiliyoruz. Günlük kullanım, uygulamalar, sosyal medyada tam olarak ideal bir işlemci diyebilirim. Uygulama açılışlarında arayüz performansında bir tekleme, donma, kasma sorunuyla karşılaşmıyoruz. Arka planda 4-5 uygulama açıkken de telefon zorlanmıyor. 6 GB RAM bu donanım için gayet yeterli. Antutu'da 480.000 almayı başarıyor ve Geekbench'te de tek çekirdekte 962, çoklu çekirdekte 2100 puanı görebiliyoruz. Bu sonuçlarla tam olarak orta segment bir cihaz. Oyun tarafında da PUBG'de hangi ayar olursa olsun 30 FPS stabil bir deneyim veriyor. Normalde HD grafiklerde 30 FPS açan bir telefonun grafikleri düşürdüğümüzde 45 FPS vermesi gerekiyor. Fakat Exynos 1280 ile PUBG arasında bir kısıtlama var. O yüzden sadece 30 FPS oynayabiliyoruz. Call of Duty gibi oyunlarda orta ayarlar 45 FPS'te rahatlıkla oynatabiliyor ve FPS droplarıyla karşılaşmadığımızda söyleyeyim. Genel olarak sunduğu oyun deneyimi fiyatına oranla kötü değil. Çünkü bu fiyatlarda yeni çıkan cihazlara da bakarsak Note 13 gibi telefonlar A25'ten çok daha geride kalıyor. Ama yine de birinci odağınız oyunsa A25 size göre değil. Genel olarak günlük kullanıma daha uygun bir telefon diyebilirim. Uygulama açılışları, yükleme hızı, genel deneyimde gerçekten tepkisel bir cihaz ve 6 GB RAM bu sistem için çok yeterli. Kamera tarafında da arka tarafta üçlü bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve OIS desteğine sahip. F1.8 diyaframın yanında 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapikselde makro kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesinde gün ışığında ana kamerada iyi sonuçlar alıyoruz. Ultra geniş açıda yeterliyken makro kamera ışık yeterli ise iyi sonuçlar veriyor. Düşük ışıkta segmentinin ortalamasında, ön tarafta da 13 megapiksel f2.2 ve Full HD 30 FPS
FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. A25'in kameraları kağıt üstünde A34 ile aynı. Fakat video kısmında hem renk doğruluğu hem de stabilizasyonda A25'in öne geçtiğini söyleyebilirim. Videolarda kontrast oranı daha iyi bir seviyedeyken renklerde gerçeğe çok yakın. Kamera performansını değerlendirirsem 10.000 TL bandında kamera olarak en iyi cihaz diyebilirim. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Sıfırdan 100'e bu bataryayı 1,5 saatte doldurabiliyoruz. Batarya performansında gündelik kullanımda şu ana kadar beni hiç yarı yolda bırakmadı. Tamamen 120 Hz'de kullanmama rağmen 8 saatlik ekran süresi verebiliyor. Günlük kullanıma 2 saatlik oyunda eklersem ekran süresi ortalama 6,5 saat. Sonuç olarak bataryada üzecek bir telefon değil. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.0 ile birlikte geliyor ve 4 yıl Android 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Bu telefonun bence en önemli artılarından biri 4 yıl Android 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak olması. Bu fiyatlardaki rakiplerine bırakın 4 yılı çoğu bir güncelleme bile almıyor. Hem yazılım deneyimi hem de güncelleme desteği A25'i kesinlikle öne çıkarıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Ses yüksekliği gayet yeterliyken yüksek ses seviyelerinde de patlamalar, seslerde bozulmayla karşılaşmıyoruz. Ses kalitesi gayet berrak ve basslar ve tizlerin ayrımı da oldukça net. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görüyoruz. Güvenlik kısmında da hem yüz tanıma hem de parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Parmağı dokundurduğumuz anda ekran kildinden kurtuluyoruz. Tekleme, algılamama gibi sorunlar yaşamıyoruz. Hızı da orta seviyede. Suya ve toza karşı ise herhangi bir dayanıklılığı yok. Şimdi en önemli kısım A25'i deneyimiyle değerlendirdiğimde özellikle kamerada oldukça beğendiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Batarya olarak da hiç fena değil. Oyunla, video edit gibi daha çok performans isteyen işlerle çok bir işiniz yoksa arayüz deneyimi, menü akıcılığı, genel kullanımda bir kasma donma sorunu yaşatmadı. Bu fiyatlarda bakacağımız birinci öncelik cihazın yavaş olmaması. Ekran, kamera, performans, yazılım bu 4 noktada deneyiminden ben memnun kaldım. 10.000 bandında kamera için A34'ten de daha mantıklı bir telefon diyebilirim. Eksilerine geçersek tasarımda damla çentik, suya ve toza karşı bir dayanıklılığın olmaması ve ağırlığın biraz fazla olması A25'in eksilerinden. Bu üç özellik dışında çok büyük bir falsosu yok. Uygun fiyatlı, kamerası iyi ve aldığımda beni 3-4 yıl götürsün diyorsanız A25 kesinlikle mantıklı ve şu an için fiyat performansta 6 GB RAM'li modelin yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu donanıma 8 GB RAM çok da gerekli değil. Ben o yüzden 6 GB RAM'li versiyonu daha mantıklı buluyorum. Eğer odağınız performansı A34 ama kameraya önem veriyorsanız A25 bir adım önde ve son olarak da fiyatına oranına bir not verecek olursam benden 8 puanı aldı. Peki sizce A25 alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum ve bu incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.